Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle tığ işi tekniğiyle yapılmış hem çok güzel hem çok farklı bir model yapım paylaşacağım. Yelek modellerinde, battaniye modellerinde birçok yerde bu modeli kullanabilirsiniz arkadaşlar. İp olarak kartopunun bebe yününü kullanacağım. Çok tatlı bir kremim ve yanında böyle çok tatlı bir rengim var, gül kurusu. Evet, umarım sizler de modelimi beğenirsiniz. Ben çok beğendim. Sizler de ipinizi, tığınızı hazırladıysanız modelimizin yapımına başlayalım. Evet. Hemen şöyle ipimi alıyorum. Bu arada tığımı söylemedim. Hemen tığımı da söyleyeyim. 4 numara 2,50 milimlik bir tığ kullanacağım ipime uygun olarak. Siz ne yapmak istiyorsanız ipinizi değiştirebilirsiniz. Örneğin yelek yapacağım diyorsanız angora tarzı yünlerle daha şık olur diye düşünüyorum. O tarz ipler tercih edebilirsiniz. Şimdi zincirimi çekmeye başlıyorum. Zincir sayımı 3'ün katları artı 2 ilmek olacak şekilde ayarlıyorum. Evet, bakın 12 tane zincir çektim. Birer tane de kenar ilmeğim için çekiyorum. Toplamda 13 tane zincir çekmiş oldum. Şimdi zincirimi çektikten sonra arkadaşlar burada hemen sıradaki zincirin üzerinden başlayıp bir sıra sık iğne yapıyorum. Tığın başını hiç dolamıyorum. Her bir zincirimin üzerine batıp bir tane sık iğne yaparak başlıyorum. Ben hemen böyle küçük bir parça üzerinde göstereceğim. Daha sonra size hazırlayıp daha büyük bir parça üzerinde de nasıl durduğunu göstereceğim. Evet, buraya kadar geldim. Şimdi burada ne yapıyorum? 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çektim ve örgümü çevirdim. Şimdi tığın başına bir tane doladım. Bu benim kenar ilmeğim oluyor. Bu ilk yuvama batmıyorum, yoksa artırma yapmış oluruz. Hemen buradan başlıyorum. Tığın başını bir dolamıştım. Battım, bir ilmek aldım. İkisini çektim. İlmeğin bir tanesini tığımın üzerinde bıraktım. Tekrar tığın başına bir doladım. Sıradaki yuvama battım. Bir tane ilmek aldım. İkisini çektim. İlmeğin birisini tığımın üzerinde bıraktım. Aynı işlemi tekrar yaptım. Evet. Şimdi tığımın üzerinde toplamda 4 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte kapattım. Zincir çekmiyorum. Tekrar tığın başını bir tane doladım. Şimdi şu boşluğa giriyorum. Bir ilmek aldım, kapatmıyorum. Tekrar tığın başını bir tane doladım. Buraya girdim, bir ilmek aldım. Yine tığımın üzerinde. Tekrar tığın başını doladım. Şimdi buraya girdim, bir ilmek aldım ve hepsini birlikte kapattım ve sabitledim. Şimdi devam ediyorum. Yine tığın başını bir tane doladım. Sıradaki 3 tanenin üzerine bu şekilde yine modelimi kuracağım. Buraya batıyorum. 2 ilmeğimi çektim. Bakın birini bıraktım. Tığın başını doladım. Buraya battım. İkisini çektim, birini bıraktım. Evet. Şimdi tığımın üzerinde 4 tane ilmek elde ettim. Hepsini birlikte kapattım ama sabitlemiyorum. Tekrar tığın başını doluyorum. Şimdi ilk olarak şu boşluktan giriyorum arkadaşlar. Buradan girdim, bir ilmek aldım. Tığımın başını doladım. Sıradaki iki trabzanın arasından girip bir ilmek aldım. 2 oldu. Tekrar tığın başını doladım. Buradan girip bir ilmek aldım. 3 oldu. Aynı işlemi 3 kez yaptım. Hepsini bir kapatıp bu şekilde sabitledim. Aynı şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet, bakın şimdi kapattım ve bu şekilde burayı sabitledim. Tekrar bir model daha sığacak. Ben bir tane daha yapıyorum.
Oradan döndüğüm için sanırım ben bir tane eksik yapmışım. Kenar ilmeği bırakmak için. Bir tane daha yapmam gerekiyormuş. Evet. Kapattım, sabitledim. Şimdi arkadaşlar ben hemen şuraya bir tane kenar ilmeği sığdırmak istiyorum. Daha düzgün dursun diye. Evet, ikili bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim ve döndüm. Modelim ortaya çıktı. Her iki tarafını da kullanabilirsiniz. Bakın. Aslında ön yüzü burası. Ama isterseniz burayı da kullanabilirsiniz. Şimdi burada bir tane buraya battım. Kenar kısmı için yaptığım trabzanın tepesine. Daha sonra her bir modelin üzerine bakın yerleri belli. Birer tane sık iğne yapıyorum bakın. 1 2 3. Her bir modelin üzerine bu şekilde 3 tane sık iğnemiz denk geliyor. Evet, buraya da 3 tane yaptım. Şimdi bir tane de trabzanımın kenar trabzanın üzerine yapıyorum. Ve sıramı tamamlamış oldum. Hatta burayı şöyle kapatmıyorum ki burada rengimi değiştireceğim. Siz kapattıktan sonra da değiştirebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Burada krem rengi ipimi aldım. Sabitliyorum. Burayı sıkılıyorum. Ve döndüm. Yine buraya bir tane şöyle bir sık iğne ile iyice sabitledim. Daha düzgün durması için. O sıkıladığımı bir saydım. Ardından 3 tane zincir çektim. Yine toplamda 4 zincir çekmiş olduk. Tığın başını bir tane doladım. Şimdi bakın yerlerimiz belli arkadaşlar. Buraya battım. 2 ilmeğimi çektim, birini bıraktım. Tığın başını doladım. İkisini çektim, birini bıraktım. Aynı şekilde 3 tane yaptım. Şimdi 3 tane olduktan sonra hepsini birlikte kapattım. Burayı sabitlemiyorum. Tekrar tığın başını doladım. Önce buradan bir ilmek aldım. Tığın başını doladım. Buradan bir ilmek aldım. Tekrar tığın başını dolayıp buradan bir ilmek aldım. Ve hepsini birlikte kapatıp sabitliyorum. Aynı şekilde sıramı tamamlıyorum. Daha fazla renk de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ya da tek renk üzerine de yapabilirsiniz. Örneğin yeleği tek renk yapabilirsiniz. Gerçekten çok basit ama farklı bir dokusu var. Sanki her bir sırası tek seferde yapılıyor ama iki seferde yapılmış gibi bir görünümü var. Kapattım. Evet, bu şekilde her sırası aynı mantıkla bundan sonrası tekrarlıyor. Dönüşlerde hep sık iğne ile dönüyoruz. Şimdi modelimi tamamladım. Kenar yuvama battım. Buraya ikili bir trabzanla yükselttim. Bir zincir çekiyorum ve döndüm. Bakın yerlerimiz belli. Birinciyi buraya ilk trabzanımın tepesine battım sık iğnemi. Daha sonra bakın buralar belli. Şuralara batıp sık iğne dolduruyorum. Evet, bu şekilde sık iğnemi yaparak devam ediyorum. Daha sonra burada yine rengimi değiştireceğim. Bundan sonrası hep tekrarlayarak ilerleyen bir model. Ben büyük bir parçanın üzerinde hazırlayıp geleyim. Evet arkadaşlar, bakın modelim bu şekilde. Dediğim gibi
birçok yerde değerlendirebilirsiniz. Ama bence battaniye çok güzel olur diye düşünüyorum. Yatak örtüsü yapabilirsiniz, yelek örebilirsiniz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.